Herkese merhaba. Cikirdekgiller kanalına hoş geldiniz. İlk defa muhabbet kuşu bakmaya başladığım dönemlerde farklı kaynaklardan muhabbet kuşlarının hangi sebzeleri yiyebildiğini tek tek aramak zorunda kaldım. Bu videoyu hazırlarken sizlere sebzelerle ilgili bütün bilgilere tek bir yerden ulaşım sağlayarak benim ilk zamanlarda yaşadığım gibi bilgi kirliliği içinde kendinizi kaybetmeyin istedim. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek vermeniz beni sizlere daha faydalı içerikler hazırlama konusunda oldukça motive ediyor. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bildiğiniz üzere muhabbet kuşları genel olarak otçul beslenirler. Muhabbet kuşları doğal ortamda genellikle tohumlarla beslenen kuşlardır. Aynı zamanda bazı sebze ve az miktarda meyveleri de yiyebilmektedirler. Ayrıntılı olarak bakıldığında muhabbet kuşlarının geniş bir besin yelpazesi olduğunu görebiliriz. Muhabbet kuşları hem boyutları hem de geniş renk ve desen seçenekleriyle sıklıkla evcil hayvan olarak tercih edilmektedirler. Evde kafes ortamında bakımını üstlendiğimiz küçük dostlarımız ne yazık ki doğal ortamlarında buldukları bu çeşitliliği evlerde bulamayabiliyorlar. Evlerde genellikle sadece yem ve suya mahkum yaşıyorlar. Bu da vitamin eksikliğine bağlı olarak hayat kalitelerinin düşmesine ve ömürlerinin kısa olmasına doğrudan etki ediyor. Sağlıklı bir muhabbet kuşuna sahip olmak istiyorsak onlara olabildiğince besin çeşitliliği sunmamız şart. Ancak her sebze ve meyve verilmemelidir. Bu videoda sizlere muhabbet kuşlarının yiyebileceği sebzeleri ve ne sıklıkla ne oranda verilmeli ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Meyveleri başka bir videoda anlatmaya karar verdim. Çünkü bu video biraz uzun olacak. Sıkılmanızı istemedim. Taze sebzeler ve yeşillikler bir muhabbet kuşunun beslenmesinde yer alması gereken besinlerdir. Özellikle kuşlarımıza meyve sebze verirken dikkat etmemiz gereken küçük noktalara bakalım. Kuşlarınıza sebze verirken en başta dikkat etmeniz gereken şey tabii ki taze olmaları ve iyice yıkanmış olmalarıdır. Yıkadıktan sonra temiz bir peçete yardımıyla fazla suyu alın. Kuşlar ıslak yiyeceklerden hoşlanmazlar. Konserve yiyeceklerden kuşlarınızı uzak tutun. Mevsiminde sebzeler tercih edin. Meyveler ve sebzeler kuşların günlük beslenme düzeninin sadece %25'lik kısmıdır. Bu oran geçilmemelidir. Aynı yiyecekten bir hafta içinde 2 kez vermemeye özen gösterin. Bunun sebebine gelirsek, örneğin marulun fazlası kuşunuzu ishal edecektir. Seviyor diye her gün marul verirseniz ishal olur. Vermeye devam ettiğiniz takdirde de ishale bağlı çeşitli hastalıklardan kuşunuzu kaybedebilirsiniz. Eğer böyle bir durumdan kaynaklanan ishal durumu olursa dışkı normale dönene kadar meyve, sebze vermeyi durdurun. Aynı şekilde bozulan meyveler, sebzeler de ishale yol açar. Bunun önüne geçmek için bu tarz yiyecekleri kafeste 6 saatten fazla tutmayın. Ve özellikle bu besinleri sabah kuşunuza servis edip öğlen mutlaka önünden alın. Kuşunuz eğer akşamları kursağında sindirilmemiş nemli gıdalarla uyursa kursak mantarı kapıyı er ya da geç çalar. Mama yemeyen kuşlar için önerim öncelikle sevdiğim meyve ya da sebzenin ne olduğunu anladıktan sonra mamaya ondan ekleyin. Mamaya alışmasına yardımcı olacaktır. Gelelim kuşlarımıza hangi sebzeleri verebiliriz konusuna. Havuç. Kuşların severek tükettiği sebzelerin başında gelir. Görme gücünü arttırır. Muhabbet kuşlarının zinde hissetmesini sağlar. Bağırsakları temizleyici özelliği vardır. Yüksek oranda karoten içerir. Karoten, muhabbet kuşlarının sağlığında oldukça etkilidir.
Karoten, kuşların stres faktörlerine karşı direncini arttırır. Kuşların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Doğum sonrası yavru kuş ölümlerini azaltır. Dilimleyerek ya da rendelenmiş halini mamalarına karıştırarak verebilirsiniz. Kızıştırıcı özelliği nedeniyle yumurtası olan ya da yavru bakan kuşlarınıza vermeyin. Marul. Marul kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Kanı temizler. Kuşların sindirim sistemini uyarır. İştah açar. Haftada bir kez verilebilir. Muhabbet kuşlarının tüy değiştirme döneminde kullanılması, kuşların tüy değişimini hızlıca tamamlamasını destekler. Fazlası ishale neden olur. Özellikle yaz aylarında fazla verilmemelidir. Marulun orta kısmında yer alan küçük yapraklardan verebilirsiniz. Bir adet kuş için bu yeterli olacaktır. Maydanoz. C vitamini deposudur. Bu sayede soğuk algınlığına iyi gelir. Kış aylarını rahat geçirmeleri için birebirdir. İştah açar, görme gücünü arttırır, kızıştırıcı etkisi vardır. Kuşlardaki bağırsak kurtlarını döker. Yaprak kısmı yutağa yapışıp kuşun boğulmasına neden olabileceğinden sap kısımları tercih edilmelidir. Fazlası kalsiyum eksikliği olan kuşlara zararlıdır. Semizotu. Omega 3 yağ asidi içerir. Yaprakları da gövdesi de kuşlar tarafından sevilerek tüketilir. A, B1, B2, B3, B6, C ve E vitaminlerini yüksek miktarda bulundurur. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez, demir ve bakır gibi mineralleri de içerir. İçeriğindeki potasyum sayesinde kuşların sindirimini rahatlatır. Marulda olduğu gibi fazlası ishale yol açar. Ispanak. A, C ve K vitaminleri kalsiyum ve fosfor bakımından zengindir. Ancak fazlası kemik gelişimine zarar verir. Kereviz yaprakları. Yüksek oranda C vitamini içerir. Kuşların kızışmasında etkilidir. Kan kalitesini arttırır. Kereviz yapraklarını ince kıyılmış halde mamaya katabilirsiniz. Kırmızı pancar. A, B, C, D vitaminlerini içerir. Mineral bakımından zengindir. Antioksidan özelliği sayesinde kuşların mide ve bağırsağını temizler. Kuşların kızışmasında ve sağlıklı yavru vermesinde oldukça etkilidir. Kansızlığa karşı etkilidir. Kuşların zinde kalmasını sağlar. Fazlası kemik gelişimine zararlıdır. Rendelenmiş olarak mamaya katabilirsiniz. Brokoli. İçeriğinde A, E, C, K, B6 vitaminleri vardır. Bağışıklığı güçlendirir ve göz sağlığını destekler. Kuşlarınız sıkça tüketebilir. Karnabahar. A, B, E vitaminleri, bitkisel protein, fosfor, demir ve potasyum içerir. Yavru bakan kuşlarda yavru gelişimini destekler. Mamaya az miktarda katabilirsiniz. Lahana. C, E ve K vitaminlerini içerir. Karaciğeri korur. Fazlası ishale yol açar. Kırmızı lahana. İçerisinde B, C ve E vitamini, potasyum, kalsiyum, kükürt ve demir vardır. Kuşlarınızın gelişimi için önemlidir. Fakat fazlası ishale yol açacağı için aşırıya kaçılmamalıdır. Brüksel lahanası. Kalsiyum, demir, beta karoten, E vitamini içerir. Kemik ve tüy gelişimini destekler. Şalgam yaprağı. Fazla verilmemelidir. Bu bitki fazla oranda asit içerir ve kuşun midesine zarar verir. Ayrıca ıspanak ve pancarda olduğu gibi fazlası kemik gelişimine zararlıdır. Domates. A, C, E ve K vitaminleri içerir. İçerdiği mineraller ise magnezyum, bakır, demir, kalsiyum ve fosfordur. Domatesin kendisi kuşlar için yararlıdır. Ancak sap ve yaprağı kuşlara toksindir. Kuşlarımıza verirken bunları ayıklamayı unutmayın. Yeşil olanları değil, kırmızı olan tam olgunlaşmış domatesleri tercih edin.
Patates. Protein, kalsiyum, B vitaminleri içerir. Haşlanmış olarak verilmelidir. Özellikle ishale karşı en etkili sebzedir. Bezelye. Lif, protein, sodyum içerir. Pişmiş halde vermeniz önerilir. Çiğ hali hemaglutin adlı bir madde içerir. Bu madde kuşlar için zehirlidir. Turp. B ve C vitaminleri, kükürt ve iyot içerir. Kabak. B1 vitamini, C vitamini, bitkisel protein, lif ve K vitamini içerir. Patlıcan. Yeşil sap kısmını ayırdıktan sonra kabuğunu soyarak dilimler halinde verebilirsiniz. Yeşil kısımları böbrek sorunlarına yol açar. Bu nedenle yeşil kısımlarını vermenizi önermiyorum. Salatalık. A ve E vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve folik asit içerir. Tüy yapısını destekler. Mısır. B1, B3, C vitaminleri ve bitkisel protein içerir. Konserve mısırın besin değeri düştüğünden ve tuz veya şeker içerebildiğinden tercih edilmemelidir. Mısır, yavru kuşlarda beyin gelişimini destekler. Bu yüzden yavru kuşlara haftada bir verilmesi önerilir. Ev koşullarında haşlanmış mısır tercih edilmelidir. Kuru fasulye, barbunya, yeşil mercimek gibi baklagiller hem pişmiş olarak hem de çimlendirilerek verilebilir. Verilebilecek diğer sebzeler ve yeşillikler kısaca fesleğen, kuşkonmaz, kırmızı tatlı biber yani kapya biber, yeşil biber, balkabağı, tere, roka, pazı, kırmızı havuç, reyhan, enginar, yer elması, pırasa ve ebigümeci. Videonun başında da belirttiğim gibi muhabbet kuşları oldukça geniş bir besin yelpazesine sahipler. Neredeyse tüm sebze ve yeşillikleri yiyorlar. Miktarlarına ve verilebilecek kısımlarına dikkat ettiğiniz sürece kuşlarınıza bu besinler oldukça faydalıdır. Yemeleri sakıncalı olan ve kati suretle verilmemesi gereken sebzeler ise başta avokado olmak üzere konserve yiyecekler ve sarımsak soğandır. Avokado, muhabbet kuşlarının kalp yetmezliğine bağlı olarak direkt ölümüne yol açar. Sarımsak ve soğan, al yuvarların tahribatına ve sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Ancak sarımsak kullanımında bir istisna vardır. Evde hazırlayabileceğiniz sarımsak kürü antibiyotik görevi görür. Bu kürü hazırlamak ise çok kolay. Orta boy bir diş sarımsağı ortasından keserek 100 ml suda ağzı kapalı olacak şekilde 24 saat bekletin. Muhabbet kuşlarının sulukları genellikle 100 milimdir. Ölçüyü buradan ayarlayabilirsiniz. Daha sonrasında 24 saat beklettiğiniz sarımsaklı suyu muhabbet kuşunuzun suluğunun yarısı dolacak kadar doldurun. Üzerine sade su ekleyerek suluğu tamamen doldurun. Yani suluğun yarısına sarımsaklı, yarısına sade su ekleyip karıştırın. Sabahtan suluğu kafese takın, 12 saat sonra sarımsaklı suyu döküp taze su verin. Ayda bir kez hastalıklara karşı önlem amaçlı kullanabilirsiniz. Antibiyotiği ilaçlardan almak yerine doğal yolla almış olacaklardır. Hastalık durumlarında önce veterinere danışın. Kuşunuz sarımsağın yeterli olamayacağı bir hastalığa yakalanmış olabilir. Son olarak dereotu, nane, kekik, biberiye ve adaçayı kuşların sindirim sisteminde tahrişe yol açabileceğinden az miktarda verilmeli. Dereotu, maydanoz gibi yeşilliklerin sadece sap kısımlarını verin. Yapraklar soluk borularına ya da yutaklarına yapışıp boğulmalarına sebep olabilmektedir. Tüm ayrıntılarıyla muhabbet kuşlarınıza verebileceğiniz bütün sebzeleri anlatmaya çalıştım. Sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.